Milattan önce 6. yüzyıldayız. Sparta sokaklarında gece vakti telaşla dolaşan bir adam var. İnsanlara sürekli evlerini terk etmelerini, geceyi kırlarda, açık alanda geçirmelerini haykırıyor. İnsanlar da bu yabancının deli işi gibi duran uyarısını bir şekilde dikkate alıp şehri boşaltıyorlar. Çok geçmeden o korkunç gürültü duyuluyor zaten. Şehri çevreleyen heybetli Taygetos Dağı'ndan devasa kayalar kopmaya başlıyor. Koca şehir yerle bir olurken açık alanda bekleyen halk ölümden kıl payı kurtuluyor. İşte bu sarsıcı olayın merkezindeki o gizemli uyarıcı, insanlık tarihinin gördüğü en keskin zekalardan biriydi, Anaximandros. Sparta'daki bu olayı antik dönemin mistik bir kehaneti ya da doğaüstü bir büyücülük gösterisi olarak algılamak o dönemin düşünsel sıçramasını tamamen ıskalamamıza neden olur. Karşımızda doğaüstü güçlerle konuşan bir kahin falan yok. Nasıl biliyor peki o kayaların düşeceğini? Doğadaki en ufak bir çatlağı, yeryüzünün sismik hareketlerindeki o ince değişimi dikkatle gözlemleyip tamamen mantıksal bir çıkarım yapıyor. Doğanın dilini okumayı başarmış rasyonel bir zihnin uyanışına tanıklık ediyoruz burada. İnsanlığın mitolojinin gölgelerinden çıkıp rasyonel bilimin ışığına geçiş yaptığı o eşsiz anı yakalayacağız. Bir öğrencinin ustasının fikrini nasıl yıktığını ve evreni yepyeni bir kavramla nasıl baştan inşa ettiğini anlamaya çalışacağız. Kimdir peki bu adam, nereden geliyor? Milattan önce 610 civarında doğup 546 yıllarında 64-65 yaşlarında hayata veda eden Praxiades'in oğlu Miletoslu bir düşünür. Liman kenti Miletos gibi farklı kültürlerin ve bilginin kesiştiği bir yerde yetişmesinin bu analitik zekadaki payı çok büyüktür herhalde. Teorik fikirler üreten, soyut dünyalarda kaybolan o klasik felsefeci profilinin çok ötesinde bahsediyoruz. Fiziksel dünyayı somutlaştırmak, ölçülebilir kılmak için inanılmaz bir çaba sarf ediyor hayatı boyunca. Zamanı ölçme tutkusu da buradan geliyor demek ki. Babil seyahatlerinden Yulk'un dünyasına getirdiği gnomon var mesela. Bir tür dikili taş, güneş saati. Zamanı uzamsal olarak ölçen ilk araç olarak tarihe geçiyor bu icat. Zamanı gölgelerle ölçmekle de yetinmiyor üstelik. Yeryüzünün tamamını sınırlandırmaya girişiyor. Karadeniz'i, Akdeniz'i, Mısır'ı ve Pers İmparatorluğunu kapsayan bilinen ilk dünya haritasını çiziyor. Hatta bu haritayı pirinç bir levha üzerine kazıyıp Sparta'ya sunması bana günümüzün büyük şirketlerindeki veri analistlerini hatırlatıyor hep. Biri analisti benzetmesi bugünün dünyasından bakınca cazip gelse de onun felsefi vizyonunu oldukça daraltan bir çerçeve bu. Somut dünyayı bu kadar kusursuz ölçebilen bir zihnin evrenin kökenini açıklarken tamamen soyut ve ölçülemez bir kavrama sıçraması çok daha sarsıcı bir tezat barındırıyor aslında. Harita çizmek, sınırları belirlemektir sonuçta. Bir yeri kontrol altına alma çabasıdır. Onun felsefe tarihindeki asıl devrimi, o sınırların tamamen kurgusal olduğunu fark edip hepsini ortadan kaldırmasında yatıyor zaten. Sınırları tamamen ortadan kaldırma fikrini deşmemiz lazım biraz. Millet Okulu'nun kurucusu ve aynı zamanda hocası olan Thales'i hatırladığımızda ortada çok net fiziksel sınırlar vardı. Thales, evrendeki her şeyin aslının, varoluşun o temel ana maddesinin su olduğunu iddia ediyordu. Çevremizde gördüğümüz her şeyin temelinde bu somut sıvının yattığını savunmak kendi içinde oldukça tutarlı bir sistem gibi duruyor. Doğayı Olimpos'taki hiddetli tanrılarla değil, yine doğanın içinden somut bir elementle açıklama girişimi kendi dönemine göre muazzam bir ilkti. Ancak öğrencisi Anaximandros bu adımı rasyonel bulmayarak felsefeyi mantık filtresinden geçiriyor ve tarihteki ilk bilimsel hipotez çürütme eylemini gerçekleştiriyor. Ne diyerek karşı çıkıyor su fikrine tam olarak? Eğer her şeyin özü gerçekten su olsaydı, evrendeki sıcak, soğuk veya kuru, yaş gibi zıtlıklardan dolayı suyun tam zıttı olan ateşin çoktan yok olması gerekirdi diyor. Ateşin var olamaması lazımdı onun mantığına göre. Benim bu noktada aklım biraz karışıyor işte. Etrafınıza bir bakın. Yağmur yüklü gri bulutlara, ayak bastığınız sert toprağa, yanan bir ateşe. Hepsini tek bir kökenden açıklamak zorundasınız. Suyun veya ateşin kendisini kullanmadan tüm bunları nasıl açıklayacaksınız? Anaximandros o meşhur kavramı ortaya atıyor tam burada. Apeiron. Yani sonsuz, sınırsız, belirsiz ve tükenmez olan.
Fakat bu tanımlama çok yoruma açık bir kaçış noktası gibi hissettiriyor bana. Hiçbir özelliği olmayan sınırsız bir boşluk nasıl oluyor da kendine ait özellikleri olan suyu yaratabiliyor? Felsefi bir hileden ziyade duyuların ötesindeki teorik fiziğin ilk inşası olarak bakmalıyız buna. Apeiron'u anlamak için insan bedenindeki kök hücreleri düşünebiliriz. Kök hücreler tek başına bir kalp kası veya beyin nöronu değildir normalde. Hiçbir spesifik organın özelliğini taşımazlar ama sınırsız bir potansiyel barındırırlar. Koşullar oluştuğunda hem kalbe hem de beyne dönüşebilirler. İşte Apeiron, evrenin kozmik kök hücresidir. Zıt unsurların birbirini yutmaması için evrenin ana maddesinin bu zıtlıklardan tamamen bağımsız ve tarafsız bir kaynak olması gerekiyordu. Kozmik kök hücre analojisi zihnimde çok net bir pencere açtı şu an. Duyularımızla algılayamadığımız ama aklımızın varlığına mecbur olduğu o görünmez potansiyel. Peki bu sınırsız özün içinde bizim yaşadığımız somut dünya nereye oturuyor tam olarak? O dönemdeki mitolojik inanışlara baktığımızda dünya devasa kaplumbağaların sırtında duruyor ya da yeraltı sütunlarıyla destekleniyor. Thales'e göre dev bir su kütlesinin üzerinde yüzüyor. Herkes dünyayı fiziksel bir şeyin üstüne koyma derdinde. Anaximandros bu üstüne koyma saplantısını tamamen yerle bir ediyor. Kaplumbağaları, sütunları fırlatıp atıyor ve çıkıp dünya hiçbir yere dayanmaz diyor. Yerçekimi kavramından binlerce yıl önce kütlenin uzayda desteksiz kalabileceğini öngörmesi akıl alır gibi değil. İnsanlık tarihindeki en büyük entelektüel sıçramalardan birisi bu model kesinlikle. Desteksiz asılı duran dünya fikrine şapka çıkarıyorum da, şekli konusundaki kurgusu bana her zaman tuhaf gelmiştir. Dünyayı kusursuz bir küre olarak değil, yüksekliği genişliğinin 1/3 oranında olan dev bir taş sütun, yani bir silindir olarak kurguluyor. Bizlerin de bu silindirin üstteki düz yüzeyinde yaşadığımızı iddia ediyor üstelik. Sınırları yıkan bir zihnin dünyayı bir varil gibi kurgulaması, geometriye fazla takılıp doğayı zorlamak olmuyor mu biraz? Silindir modeli bugün bizim için tuhaf dursa da kendi içindeki gözlemsel rasyonaliteyi anlamak gerekiyor. O dönemde ufka baktığında gördüğü şey dümdüz bir yüzeydi ama dünyanın bir hacmi olması gerektiğini de biliyordu. Düz bir satıh ile 3 boyutlu bir kütle ihtiyacını birleştirdiğinde ulaştığı en mantıklı form silindirdi onun için. Gök mekaniği kurgusunda da aynı dünyevi mekanik aklı görüyoruz zaten. Güneşi ve yıldızları gökyüzüne asılmış tanrısal arabalar olarak değil, içi devasa ateşle dolu tekerlekler, dev halkalar olarak kurguluyor. Geceliğin gördüğümüz o parlayan yıldızlar da aslında dünyayı çevreleyen bu dev ateş halkalarındaki küçük deliklerden sızan gazlar. Bu tasarım tam bir bilim kurgu filmi gibi hissettiriyor. Güneş tutulmasını açıklarken mitolojideki gibi güneşi yutan ejderhalara başvurmuyor hiç. Bu deliklerin geçici olarak tıkanması gibi tamamen mekanik bir tesisat arızası kurguluyor. Bu mekanik saplantı aslında doğayı insanileştirmekten çıkarıp fizikselleştirmeye çalışmanın ilk denemeleri. Demircilerin körüklerini, arabaların tekerleklerini görüp bunları devasa boyutlarda gökyüzüne uyarlamaya çalışıyor. Dahası canlılığın kökenini de tamamen fiziksel bir nedenselliğe bağlıyor. Yaşamın gökten inmediğini, denizde ve güneşin ısıttığı ıslak çamurda başladığını öne sürerek modern biyolojinin tohumlarını atıyor. Sudan ve çamurdan çıktık fikri tek başına sarsıcıyken, insan evrimine dair ürettiği o teori çok daha ufuk açıcı bence. İnsan yavrusunun ne kadar aciz olduğundan yola çıkarak devasa bir çıkarım yapıyor. Düşünün, bugün bir ebeveyne sorsanız, yeni doğan bir bebeğin doğada tek başına 1 saat bile hayatta kalamayacağını bilir. Diğer hayvanlar doğar doğmaz yürürken, insan yavrusu yıllarca bakıma muhtaç şekilde yaşıyor. Anaximandros da buradan hareketle bizim atalarımızın balık benzeri deniz canlılarının içinde korunaklı bir zarda büyüdüğünü iddia ediyor. Olgunlaşıp kendilerini savunabilecek hale geldiklerinde o balık kabuklarını kırıp karaya çıktıklarını savunuyor. İlk insan balık kuluçka makinesini icat etmiş adam resmen. Balık kuluçkası benzetmesi eğlenceli olsa da, buradaki tümden gelim yönteminin ciddiyetini vurgulamamız şart. Bir sorunu tespit ediyor, bebeklerin acizliği. Sonra o güne kadarki kozmolojisini kullanıp
Yaşam suda başladı verisiyle bunu birleştiriyor. İnsanın daha dayanıklı bir formdan dönüşerek gelmiş olması gerektiğini kanıtlıyor. Sonucun doğruluğundan bağımsız olarak tarihteki ilk evrimsel biyoloji tasarımı bu. Gök gürültüsünü Zeus'un öfkesiyle değil, rüzgarın bulutları yarmasıyla açıklayan bir zihnin biyolojideki kaçınılmaz zaferi diyebiliriz. Doğayı tamamen seküler bir şekilde anlamaya çalışan bu zihin, tüm düşüncelerini şiir formunda değil, nesir olarak kaleme almayı seçiyor. Doğa Üzerine adlı felsefe tarihinin ilk kitabı çıkıyor böylece ortaya. Binlerce yıllık bir zamanın ardından o devasa eserden günümüze sadece tek bir cümle ulaşabilmiş olması çok trajik aslında. Simplikios aracılığıyla günümüze ulaşan o tek ve kusursuz fragman, felsefe tarihinin en değerli satırlarından biri. Cümle tam olarak şöyle aktarılıyor. Şeyler, nereden meydana geliyorlarsa zorunluluk gereği yine oraya dönüp yok olurlar. Çünkü onlar zamanın sırasına göre birbirlerine yaptıkları haksızlıkların cezasını ve bedelini öderler. Bu cümleyi duyduğumda her seferinde bir duraksıyorum. Demin tanrıları kovan seküler bir akıldan bahsettik hep. Ama bu cümlede cansız nesnelerin birbirine haksızlık yapması ve ceza ödemesinden bahsediyor. Rasyonel bir evren kurmaya çalışırken o yıkmaya çalıştığı yargıç figürlerini arka kapıdan evrenin merkezine geri almış gibi gelmiyor mu size? Cümlenin yüzeyine baktığımızda bu şüpheniz çok haklı bir şüphe. Fakat o kelimeleri antik çağın kavramsal kısıtlılığı içinde değerlendirmeliyiz bence. Anaximandros orada mahkeme kuran bir tanrıdan bahsetmiyor hiçbir şekilde. Neyi kastediyor peki ceza ve haksızlık derken? Modern fizikteki termodinamik dengeyi o dönemin kelime dağarcığıyla şiirsel bir dille tasvir ediyor. Doğadaki zıt güçler sürekli çatışır. Yazın sıcağı suyu kurutarak ona haksızlık yapar, yani sınırını aşar. Ama zamanın akışı içinde kış gelir ve o sıcağı yok ederek kozmik adaleti yeniden sağlar. Sistemin kendini dengelemesinden bahsediyor yani. İrade sahibi bir evrenin kestiği ahlaki bir ceza değil bu. Enerjinin, bozulan mekanik asimetrinin, apeironun sonsuz havuzunda yeniden dengelenmesi durumu. Yüksek basınç mecburen alçak basınca akar. Sınır aşımının fizikteki karşılığını bir tür kozmik yay gibi düşünmek mümkün o zaman. Bir elementi ne kadar gererseniz, zamanı geldiğinde aynı şiddetle geri çarparak dengeyi sağlıyor. Tam olarak bu evrensel fizik kuralının tasviri işte. Tüm bu kozmik ağırlığın, gezegenlerin, evrim teorilerinin içinde boğuşan bu adamın kişisel hayatında nasıl biri olduğunu hayal etmek de çok zor. Döneme dair aktarılan o meşhur şarkı anekdotu var aklımda hep. O şarkı anekdotu felsefe tarihinin en zarif detaylarından biridir. Bir gün Anaximandros sokakta kendi halinde şarkı söylerken, etraftaki çocuklar onun sesini garipseyip alay etmeye, gülüşmeye başlarlar. O çağın kibirli bir bilgesi olarak çocukları küçümseyip azarlamasını beklersiniz. Dünyanın haritasını çizen, evreni boşlukta tutan adamsınız sonuçta. Gidin ötede oynayın demesi işten bile değil. Kızmak ya da egosuna yenilmek yerine şaşırtıcı derecede mütevazi bir cümle kuruyor çocuklara dönüp. Çocuklar için daha iyi şarkı söylemeyi öğrenmem gerekecek diyor sadece. Zihnin saf bir eleştiri karşısında sergilediği bu entelektüel tevazu muazzam bir derinlik barındırıyor. Bilgiyi ulaşılmış bitmiş bir tapınak olarak değil, sürekli öğrenmeye açık bir süreç olarak gördüğünün kanıtı bu. Kendi ustası Thales'in su fikrini yıkarken gösterdiği o eleştirel aklı, çocukların karşısında kendi eksikliğini kabul ederken de aynı keskinlikle işletiyor. Mutlak doğruya saplanıp kalmıyor hiçbir an. Fikirlerin tarihteki o durmak bilmeyen sarkaç hareketi de tam olarak bu eleştiriye açıklıktan besleniyor sanırım. Kendisi Thales'in somut dünyasından çıkıp apeiron gibi ucu bucağı olmayan soyut bir sınırsızlığa sıçramıştı. İnsan zihninin o tanımlanamaz, sınırsızlıkta kalıcı olarak barınması çok zordur ama, düşünce tarihindeki harika ritim tam da burada devreye giriyor. Anaximandros'un bu devasa soyutlamasından sonra, kendi öğrencisi olan Anaximenes, o sarkacı alıp evrenin kökenini yeniden somut bir noktaya indirecektir. Suyu değil de hava elementini merkeze alacak bu defa. Görünmez ama hissedilebilir olan havayı merkeze koyarak yeni bir sentez yaratacak. Zihnin somuttan soyuta, oradan tekrar incelmiş bir somuta geçişi felsefenin o bitmek bilmeyen diyalektiğidir. Bugün modern astrofizik laboratuvarlarında dev teleskopların başında
evrenin %95'ini oluşturduğunu bildiğimiz ama ne olduğunu tam kavrayamadığımız o karanlık maddeye veya evrenin sonsuz genişlemesine baktığımızda aklıma hep şu soru geliyor. Aslında hepimiz hala M.Ö. 610 yılında icat edilen o tanımlanamaz apeyrona yeni modern isimler bulmaya çalışıyor olabilir miyiz? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.